Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir seriyle karşınızdayım. Ee, Bu seride sıfırdan bir konsol çizeceğiz. Daha doğrusu bir model çizeceğiz. Genel olarak konuşuyorum. Bu modelde tamamen materyallerini atıp, ışığını koyup ve kamera sahneyi hazırlayıp render alacağız. Tabii ki buralar bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece modele bakıyoruz. Burada da bir konsol modeli seçtim. Konsol modeli seçtiğimde hemen geldik Max'imize. Şöyle ortalama 60 yani 50 santim geni olsun. 2.20 boyu olsun. Yüksekliği de 60 olsun. Yani tahmini bu da böyle bir şeydir diye düşünüyorum. Şimdi burada hemen yapmamız gereken şöyle bir ortalayalım burayı. Buraya ortaladıktan sonra bizim ilk önceliğimiz ne burada? Ee, 3 tane rafımız var ve öncelikle şu aslında geniş hatları bir çıkaralım. Bizde ne var şimdi burada? Geldik hemen Modify liste Edit Poly'yi atadım. Sonra şimdi şöyle bir şey var. Buradaki detay devam ediyor buraya. Tamam. Hemen geldik buradan şu üçünü tuttuğumda şöyle bir line atadım. Line'ı da göz kararı şöyle kaydırdım. Okey. Sonra şu ikisini tuttum. Hemen bakıyorum. Evet, hatta şurayı tuttum. Burada da şu şekilde bir şunu da 40 yapalım. 40 mı? 35 yapalım. Şöyle attık. Bunları sonra tutuyorum ve chamfer veriyorum. Chamfer'da ne kadar veriyorum? 2 santim yeter benim için. Orada da ortalama 2 santim bir şeydi. Yani toplamda 4 santim gibi bir alan oldu aslında. Ondan sonra extrude veriyorum. Extrude'u da eksi 3 veriyorum. Şunu şöyle düzgün yapalım. Eksi 3 verdim. Eksi 3 biraz fazla geldi. Eksi 2 yapalım biz bunu. Okey. Eksi 2 verdikten sonra aslında hattımız çıktı. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi önce şu bölmeyi ve sonra aşağıda bir tane daha varmış. Onu da ekleyelim. Bak onu unuttum ben. Hatta şöyle yanlış yere açmışız. Hemen şuradan vertexlerini tuttum ve bunu şu şekilde kaydırdım. Nereye kadar? Ortalama şöyle bir şey. Bunu daha net olması için ne yapacağım? Bu tam ortadaymış gibi düşünüyoruz. Şöyle aynısını çizdim. Şuraya hemen bir tane ortaya attım. Sonra bunu tutup orta kısmını sabitledim ve tam ortaya aldım bunu. Okey. Tam ortaya aldıktan sonra tekrardan bakıyorum. Bunu ortaya aldım. Sonra şunu düzeltelim. Şu da böyle. Okey. Şu an olmuş oldu. Sonra ne yapıyoruz? Geldik eğicime 2'ye bastım. Sonra şu kısımdan tutuyorum. Şuraya bir tane attım. Bunu da şöyle içeriye doğru bir ufak extrude veriyorum. Bu kırılması benim için çok önemli değil. Bunları düzelteceğim sonunda. Şu an bir şekli çıkaralım. Aslında şeklimiz genel olarak bu. Sonra da ne var? Şu zemini tuttum. Yerden ne kadar? Tahmini 15 santim bir yüksekliği var. Şöyle 15 yaptım. Hatta 15 çok, 10 yapalım bunu biz. 10 yaptım. Okey. Sonra geldim hemen bir box çizdim yine. Bunu da ortalama şöyle bir eksi 3 santim yaptım. Bakıyorum tekrardan. Evet. Sonra edit poly atıyorum buna ve edge'lerinden tutup
Şu şekilde biraz önce şunu açtık. Heh, şimdi oldu. Şöyle tıkladım. Tıkladıktan sonra edge'lerini açtım. Bunları biraz ayırıyorum. Dışarıya doğru ayakları bayağı bir uzakmış. Şu şekilde tahmini olarak koydum. Sonra bunlara da bir chamfer veriyorum. Bunlara da 0.2 diyorum. Hatta 0.3. Okey, işimi görür. Sonra tuttum bunlardan. Kontrole basıyorum. Tabii çoklu tutumda. Sonra extrude yapıyorum. Ne kadardı? 7 santim. 7 santim. Neden? Çünkü tam sıfıra oturdu. Şunu silebiliriz. Şimdi ayak kısmını yaptım. Geldim üst görünümü yaptım. Sonra benim şurada bir kırılmam var. Bu kırılma içinde vert 1'e bastım. Vertex hepsini tutarken bir vertliyorum. Bakıyorum düzeldi mi? Hayır. Tamam. Bunun burada düzelmesi için ne gerekiyor? Şuraya bir H atması lazım. Tuttum şuradan. Şöyle bir tane H attım, bitti. Orayı çünkü tamamlamadığı için kırılıyordu. Şu an öyle bir problemim yok. Sonra geldim, şurada bir kırılma var. Gördüğünüz gibi iç içe girmiş. Şöyle tuttum. Bunu değil tabii ki. Şu şekilde tuttum. Gerisini iptal ettim. Sadece bu kaldı. Bunu da sildim, gitti. Sonra buradaki bunun edge'in kalmasından dolayı ne yapacağız? Şuraya hemen bir çizdim. Çıktım komuttan. Hepsini çizdik mi diye bakıyorum. Şurada bir hemen bir daha çizelim üstünden. Çıktım komuttan. Tam tutmuyor. Tamam. Hemen o zaman Slice Plane'ini alırım. Cube dedim. Şunu tuttum. Şunu tuttum. Şunu tuttum. Okey. Komuttan çıktım. Sildim, bitti. Bu kadar. Bunu yaptıktan sonra da aslında modelimiz bizim şu an bir nevi hazır. Model olarak eee, şu an hazır. Ne farkı var? Şurada bizim çekmecelerimiz olması lazım. Bakın burada da yine aynı kırılmadan var. Şu direkt sildim. Aynısını direkt quick'le kesiyorum. Hiç şey yapmayacağım. Uğraşmayacağım. Sildim. Aynısını geldim buraya. Ee, yine quick size'ı tıkladım. Şöyle. Snap'im açık olduğu için de hemen köşelerden tutup silebiliyorum. Tamam. Daha da yok. Tamam. Burayı da temizlemiş olduk. Okey. Şimdi ne yapmamız lazım bizim? Bunu yaptık, bunu yaptık. Heh. Bizim bir derinlik vermemiz lazım. Yani aslında biraz önce verdiğimiz derinlik gayet iyiydi. Yani şu çizgiden tekrardan geldim, quick aldım. Şöyle çektim onu. Okey. Şu an burayı gördüğünüz gibi aldım. Aynısını şimdi burada yapacağım. Şöyle kontrole basarak şu şekilde bunları almış oldum. Sonra ne yapacağım burada? Şunu iptal ettim, şu boşluk yerlerini. Daha sağlıklı göreyim. Alt X'e basarak. Bunları sonuçta bir çekmece ve bir boşluğu var burada. Şu şekilde çekmecenin bu detayını da vermiş olduk. Tamamdır. Şimdi bize geldi materyal atamaya. Bir, iki, yani aslında bizim şu siyah kemerimiz var. Bir şurada ayak, zaten ayağımız ayrı. Çekmece ve burada ahşap var. Ahşabın içinde de yine aynı şekilde yapacağım. O zaman biz önce bunları bir ayıralım. Şöyle.
tuttum hepsini. Burası bir siyah. O zaman ne yaptım? Bunu ben detach yaptım. Hemen hiç ara vermeden hemen materyalime geliyorum. Çünkü sırayla ilerleyelim. Hiç hattımızda karıştırmayalım. Materyale geldim, açtım. Yine hazır korona materyallerinden gideceğim. Geldim, şuradan bir tane siyah neydi olur? Hani şöyle plastikten mat bir siyah bulayım. Şunlar parlak. Bu parlak ama bu işimi görür. Sonra benim ahşabım var. Tabii ki şu an koronaya çevirmediğim için gelmiyor. Hemen şuradan materyal render setup'a giriyorum. Şunu korona yapıyorum. Bu bende Arnold kalmış. Yani bazen sizde korona da olmuş olabilir ya da V-Ray'de ya da herhangi bir render motorunda kalmış olabilir. Ben burada hemen bunu koronaya çevirdim. Buradan yaptıktan sonra da gördüğünüz gibi geldi hemen. Sonra bir tane ahşap alacağım. Ona benzer bir ahşap bulmak istiyorum aslında. Şöyle bir daha bir bakayım. Şunu alayım. Bir de şunu alayım. Deneriz bunları. Okey. Şimdi bizim ne lazım? Bir de şurada düz rengimiz lazım. Yine bunu plastikten alacağım. Ama ne yapacağım? Ben bunu yine boyaya, normal lake renge çevireceğim. En yakın o çünkü. Okey. Bu siyahtan da yine şunun rengini çözebilirim her türlü. Okey, tamam, renklerimi aldım. Bunlar benim işimi görür. Şimdi geldim. Şunu siyah yapacağım. Tıkladım bunu ve siyahı atadım. Tamam. Sonra devam ediyorum. Şunu kapatıyorum. Ondan sonra neyimiz kaldı şu an? Fotoğrafı kapatmışım. Fotoğrafımıza bakalım. Şimdi geri kalanı aslında hep adı nedir? Bu renkten şöyle atalım onu. Bunu atadıktan sonra da ne istiyor bizden? Öndeki şu kapak. Bu kapağa geldim. Yine şöyle köşelerini tuttum. Aşağıyla bir işim yok. Aşağıda kesmediğim için. Bunu da detach yapıyorum. Ve detach yaptıktan sonra da buna ahşabımı atıyorum. Ahşabımı atadım. Geldim buradan hemen U ve W map'i seçtim. Şimdi burada ne yaptım, bunu çektim. Küçüldü böyle. Gördüğünüz gibi ahşabın dokusu geldi. Bu geldi ama burada tabii ki böyle değil. Ne yapmış? 1, 2, 3, 4 şöyle kesmiş. Tamam. Biraz önce bizim kestiğimiz gibi aynı şekilde şimdi tahmini keselim biz de. Yine tuttuk burayı. Nerede bizim quick size'ımız? Şimdi önce şunu yapalım. Şurada şöyle bir kesme var. Okey. Sonra eee, şurada nereye gidiyor bu? Köşeden biraz daha uzak. Şöyle bir kesmem var. Quick size'ı kapattım. Şunları detach yaptım, yani alta basarak kapattım. Şimdi benim bir de şöyle bir kesmem lazım. Geldim. Şunu da böyle kestim. Okey. Sonra zaten Age'e tıkladığımda kestiğim için direkt bunlara geldim. Bunları çok ufak bir böyle chamfer vereceğim. 0,2 kadar falan. Sonra bunları tıklayacağım. Şöyle F4'e basıyorum. Açtım. Çok basit. Aldım bunları. Bunları da hemen detach yapıyorum. Ve bunlar neydi rengi? Hemen renklerine bakalım. Aslında şu renk. Tamam, atadım. Şöyle baktığımda kısmen oldu. Çok güzel. Şimdi biz buna biraz önce UV web verdik ama bunlar gördüğünüz gibi farklı farklı yönlere bakıyor. Bunun için hepsi işte yukarıya çapraz gidiyor, düz gidiyor. Bunun için ne yapacağım? Geldim UVW map değil bu sefer Underwrap'i açtım. Sonra Open Edition editörünü açtım. Şöyle dedim ki bir göreyim seni.
görmem için şuna bastım, tamam. Sonra da bunu şöyle bayağı bir büyüttüm. Gördüğünüz gibi ben büyüttükçe şöyle, tamam. Şimdi yönlerini ayarlayalım. Şu arkadaş şöyle biraz önce şöyle tutayım bunu. Bu arkadaş biraz çapraz. Çektim bunu buradan. Önce bu biraz yukarıya doğru çapraz. Şöyle bir 90 dereceyi ayarlayalım. Değil mi? Bu şu şekilde çapraz. Kontrol ediyorum. Evet. Tamam. Geldim buna. Bunu da böyle biraz önce buradan ayırdım. Bunu tıkladığımda şurada bastığımda bire ayırıyor direkt. Şimdi oradaki nasıl? Oradaki de şu şekilde çapraz. Doğru mu yaptım? Hemen kontrol ediyorum. Şöyle biraz daha böyle sanki. Böyle F2'ye bastım şunu görmem için. Evet, bu da böyle. Sonra buna geldim. Bunu da burada bastım. Ya da Shift R yaparak kısa yoluyla. Hemen kontrol ediyorum. Bu da şu şekilde çapraz. Okey. Burasına tıkladım. Bunu da hemen shiftledim. Bunu da bu şekilde 90 yaptığım an olmuş oluyor. Kontrol ediyorum. Şimdi şöyle uzaklaştım biraz. Şöyle karşılaştırdığımda evet, 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 evet. Tamam. Bunu bu şekilde yapmış olduk. Okey. Şimdi şu parçalarımı aldım. Şunları tuttum. Şöyle getirdim yine. Ee, bunları açabiliyor muyum? Hemen bir onu kontrol edeceğim. Evet. Bu şekilde bastığımda açıldılar. Ama tabii ki bunların da büyümesi lazım. Ama önce bunları da bir düzeltelim. Bir düz dursunlar. Okey. Sonra tutup büyütebiliriz. Ee, neden bu kadar büyütüyorum derseniz materyalin map'i çok büyük olduğu için, hatta şöyle çevireyim dikeyde olsunlar. Tamam. Şu an baktığımda tahmini gayet iyi duruyor. Şöyle biraz da küçültebilirim aslında. Büyütebilirim. Tamam. Bu okeyledim, ben bunu kapattım. Bununla işim bitti. Gördüğünüz gibi gayet iyi duruyor. Geldim buradaki materyalime şimdi. Bunu atadım. Bu biraz parlak. Gayo aslında iyi duruyor. Fena da değil. Buradaki şeridim tamam. Siyahım tamam. Herhangi bir işlem yok. Ben sadece belki ahşabı değiştirir bunu atarım ya da bunu atarım ama bu fena durmadı şu an. Tamam. Bunu yaptık. Ayaklarımızı getirelim. Ayakları geri getirdik. Bunu çektim hemen şöyle boş bir slota. Şöyle ismini sonuna bir 2 ekledim. Geldim bunun rengini önce şöyle biraz griye alalım. Sonra geldim. Bu biraz fazla parlak. Bunu da biraz parlaklığını kısacağım. Şöyle baktığımda evet daha iyi oldu. Bunu da atadım ve aslında konsolumuz şu an oldu. Adı nedir? Bakıyorum. Bir şuradaki boşluğum biraz tam olmamış. Bunu biraz daha şöyle manuel olarak çekebilirim içeriye doğru. Daha böyle belli olsun. Çünkü yanlar tamam. Okey. Ben şimdi bunu hemen tuttum. Burada grup yaptım. Şimdi ne yapacağım? Render almak için sahnemi hazırlayacağım. Şöyle o zaman bir tane zemin yapayım. Göz kararı. Bu zemini yaptıktan sonra da hatta kameramızı koyalım. Kameramızın açısına göre ilerleyelim. Geldim. Ben bir tane şurada target kamera çektim. Şu şekilde bir açı belirledim. Bu açıyı belirledikten sonra geldim. Tamam. Şuna bir edit poli atayacağım. Şu kısımlara böyle kafama göre çekeceğim biraz. Biraz daha gitsin.
Tamam. Sonra şunu biraz daha çektim mi? Okey. Şimdi ne yapacağım? Aldım materyalimi. Biraz önce buradan o kadar şey aldım. Yine tekrardan açıyorum. Geldim şuradan bir beyaz renk, duvar rengi diyormuş. Ben buradan bir tane beyaz alayım. Okey. Bu beyazımı da aldım. Şu komuttan çıkayım. Buna da bu beyaz materyali atayım. Tamam. Şimdi aslında şu açı benim gayet, şöyle açıma geleyim. Açım iyi. Shift F yaparak kamera açısını görüyorum şu an. Render alacağı açıyı. Render alacağı açıyı da görünce de şuradan 1920'ye 1080 yapalım. Tamam. Burada benim render için ufak tefek ayarlarım var. O da nerede? Şu performansa gelirim. Performansta işte şunu ben 50 yapıyorum. Bu pikseli 1'e çekiyorum. Bu zaten benim ekran kartımla alakalı. Sonra geldim, burada başka yapabileceğim bir şey var mı diye bir bakayım göz ucuyla. Yok. Tamam. Sonra uzaklaştım. Sonra bir tane ışık koyacağım. O da benim genelde, ben şey kullanıyorum. Corona Sun kullanıyorum. Şöyle geldim. Tam kameranın arkasına koydum. Şöyle de biraz uzaklaştırayım. Tam böyle şeyden vursun. Tabii ki biraz da yukarıya. Sonra geldim, hemen şurada Add Sky diyor. Bunu diyor bastığımda direkt ışığı vurdu. Bunu nasıl anlıyorum? Gördüğünüz gibi yukarıya çektikçe daha parlıyor. Aşağıya indirdiğimde karanlık oluyor. Aynı güneş mantığıyla düşünebilirsiniz. Tamam, ben bunu aldım. Sonra bu insan, ben şunları çok düşük kullanıyorum bu arada. Hatta şöyle, okey. Çektim buraya tekrardan kameramı. Şurada bir gördüğünüz gibi şeyi gördüm. Biraz daha uzatmam lazım onu. Şöyle daha uzattım. Tamam. Çünkü kamerayı değişince o da değişti tabii ki. Okey. Tamam. Ürünümü belirledim. Şu an ne yapmamız lazım? Şu an bir render'a basabiliriz artık. Bir görelim. Bir light mix ekledim mi? Eklememişim. Onu ekleyebilirim. Şu an gördüğünüz gibi aşırı patlıyor. Bunu da light mix'e eklediğimde göreceksiniz zaten. Hemen iptal ettim. Geldim buradan. Ee, Setup light mix dedim. Işık dedim. Okey. Hemen en üstteki zaten bir tane güneşim var. Büyük sahneler olsaydı burada sayılar artardı zaten. Bir tane olduğu için hemen bastım. Gördüğünüz gibi yine çok yüksek. Önce ben şu güneşimi bir kapatıyorum. Şu sarımsı şeyi aldım hemen. Sonra ne yapıyorum? Dışarıdan vuran ışığı kısıyorum. Bunu kıstıkça gördüğünüz gibi biraz daha kendine geliyor. Tamam. Bir posta geçelim. Bu posta da aslında, şurayı da açalım. Şunu açtığım an şunu çok kıstığımı anlayacaksınız. Geldim burada. Buradan ayarlamayı tercih ediyorum. Şöyle biraz düşürdüm. Şöyle biraz mavi, biraz sarı, istediğim gibi. Ya da şöyle gelin güneşi açalım. Güneşi biraz kıstığımda öyle. Şu an bu decoupe render olduğu için çok şey yapmıyor. Sahnelerde bu ışıktı, gölge düşmesiydi. Bunlar daha iyi, güzel ayarlanır. Ee, Ne yaptık? Şunu ayarladım biraz. Tamam, çok iyi. Burada herhangi bir işe yarıyor mu? Ona bakıyorum burada. Yok, tamam. Bu kontrastı ben genelde 3'te ya da 2'de kullanıyorum. Bunu arttırarak da ben bunu genelde 2,5 falan, eee 2,5 diyorum. 0,230'larda falan. Pardon, bu değil. Eee, Nerede benim? Hah, evet. Burada şu patlamaları önlemek için şöyle 2,5 ayarlıyorum. Bunu ben kapatabilirim de. Şöyle daha iyi. Ee,
Bu saturation'la bir işimiz yok. Kontrastı 3 yaptık. Yine bir renk algımla bir işim yok benim. Burada biraz sarıya ya da biraz maviye çekebilirsin. Sabit bıraktım bunu da şu anlık. Okey. Şu an baktığımızda aslında bir sahneyi aldık. Daha doğrusu bir konsolu aldık. Modelini çizdik. Materyallerini atadık ve render aldık. Bu render artık sürer. Ne kadar sürer? Artık siz ne kadar istiyorsanız. Burada hemen şurada. Şu 0-2'lere geldiğinde, yani ikilerde falan olduğunda aslında render tertemiz çıkıyor. Şu an ben o kadar bekletmeme gerek yok. Tamamen bilgisayar performansına bağlı bundan sonraki arkadaşlar. Ee, Umarım yararlı bir video olmuştur. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki seride görüşmek üzere.